Türkiye penceresinden savunma sanayine bakıyoruz. Bu kanalda gelişmeleri yüzeyden değil, bağlamı, etkisi ve dengesiyle ele alıyoruz. Burası son kale, son hat, son denge. Savunma sanayiinde entegrasyon neden oyunu değiştiriyor? Savunma sanayiinde son yıllarda en sık dile getirilen kavramlardan biri entegrasyondur. Ancak entegrasyon çoğu zaman yalnızca teknik bir terim olarak algılanır. Sistemlerin birbiriyle konuşabilmesi şeklinde basitleştirilir. Oysa entegrasyon, savunma sanayiinde oyunun kurallarını değiştiren, stratejik sonuçlar üreten çok daha derin bir dönüşümü ifade eder. Geleneksel savunma anlayışında sistemler büyük ölçüde bağımsız şekilde ele alınırdı. Her platform kendi görev tanımı içinde değerlendirilir, başarısı da bu dar çerçevede ölçülürdü. Bir sistemin ne kadar gelişmiş olduğu çoğu zaman tek başına yeterli kabul edilirdi. Ancak modern güvenlik ortamı bu yaklaşımın sınırlarını açık biçimde ortaya koymuştur. Günümüzde tehditler tekil değildir. Hava, kara, deniz, siber ve uzay boyutları iç içe geçmiş durumdadır. Bu çok boyutlu yapı karşısında birbirinden kopuk sistemlerle etkin bir savunma mimarisi kurmak mümkün değildir. İşte entegrasyon bu noktada belirleyici hale gelir. Entegrasyon, savunma sanayiinde yalnızca teknik uyum anlamına gelmez. Aynı zamanda karar alma süreçlerinin, bilgi akışının ve operasyonel reflekslerin uyum içinde çalışmasını ifade eder. Bir sensörden elde edilen bilginin, gecikmeden ve anlam kaybına uğramadan karar mekanizmasına aktarılabilmesi, entegrasyonun en somut göstergesidir. Bu yapı kurulduğunda savunma sanayiinde niteliksel bir sıçrama yaşanır. Çünkü entegrasyon sayesinde sistemler yalnızca görevlerini yerine getirmekle kalmaz, birbirlerinin etkisini artıran unsurlara dönüşür. Bu durum, tekil güçlerin toplamından daha büyük bir etki üretir. Entegrasyonun oyunu değiştirmesinin temel nedeni de budur. Artık mesele, hangi sistem daha güçlü sorusu değildir. Asıl soru şudur: bu sistem, bütünün içinde ne kadar anlamlı bir rol oynuyor? Savunma sanayiinde entegrasyon, aynı zamanda zaman kavramını da yeniden tanımlar. Modern çatışma ortamlarında saniyeler, hatta saliseler kritik hale gelmiştir. Bilginin gecikmesi, yanlış değerlendirilmesi ya da eksik aktarılması ciddi sonuçlar doğurabilir. Savunma stratejilerindeki bu derin dönüşümleri ve teknolojik gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Entegre yapılar bu riskleri minimize eder. Bu bağlamda entegrasyon yalnızca etkinliği artırmaz, aynı zamanda hataya karşı dayanıklılık sağlar. Farklı sistemlerin birbirini doğrulayabilmesi, yanlış alarm riskini azaltır ve karar süreçlerini daha sağlam bir zemine oturtur. Bu da savunma sanayiinde güvenilirliği artıran önemli bir faktördür. Türkiye, savunma sanayiinde entegrasyon yaklaşımının giderek daha fazla öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, savunma sanayinin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, sistem tasarımı ve yönetimiyle de geliştiğini göstermektedir. Entegrasyon, savunma sanayinin olgunluk seviyesini gösteren temel göstergelerden biridir. Entegre bir savunma yapısı, caydırıcılık açısından da önemli avantajlar sağlar. Karşı taraf için belirsizlik azalır, öngörülebilirlik artar. Bu durum, yanlış hesaplama riskini düşürür ve krizlerin tırmanmasını engelleyici bir etki yaratır. Yani entegrasyon doğrudan çatışma üretmez, aksine denge üretir. Bu noktada entegrasyonun stratejik bir tercih olduğu gerçeği ortaya çıkar. Entegrasyon yalnızca teknik bir zorunluluk değil, aynı zamanda savunma doktrininin bir parçasıdır. Hangi sistemlerin nasıl entegre edileceği, hangi verilerin paylaşılacağı ve karar mekanizmalarının nasıl yapılandırılacağı stratejik tercihlerle belirlenir. Savunma sanayiinde entegrasyonun başarısı, sürdürülebilirlikle de doğrudan ilişkilidir. Entegre yapılar, yeni sistemlerin mevcut mimariye daha hızlı adapte olmasını sağlar. Bu da savunma sanayiinde esnekliği artırır ve uzun vadeli planlamayı mümkün kılar. Ayrıca entegrasyon, kaynak kullanımını da daha verimli hale getirir.
aynı verinin farklı sistemler tarafından tekrar üretilmesine gerek kalmaz. Bu durum maliyetleri düşürürken operasyonel etkinliği artırır. Sonuç olarak savunma sanayiinde entegrasyon bir tercih değil, bir zorunluluktur. Modern güvenlik ortamında oyunu değiştiren unsur tekil sistemler değil, bu sistemleri anlamlı bir bütün haline getirebilmektir. Entegrasyon, savunma sanayini parçalı bir yapıdan dengeli ve sürdürülebilir bir mimariye taşır. Burası son kale, son hat, son denge. Sizce geleceğin savaş meydanında en kritik entegrasyon hangi iki unsur arasında olacak? Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu stratejik dönüşümü birlikte tartışalım.